Ateş ve Silüet. Yazan, Musa Ünal. Ateş ve Silüet'i yazarken desteklerini esirgemeyen çok değerli yazar büyüğüm Sinan Akyüze. Tarih öğretmenim Volkan Çağlı'ya. Yine çok değerli yazar büyüğüm Merve Akyüze. Annem Hatice Şahin'e. İlk romanımın ilk okuru Erva'ya. Çok değerli dostlarım Mehmet Koç'a, Ayşe Yalı'ya. Sümeyye Sel'e, Fatma Nur Sarıkaya'ya. Elbette Otantik Kitap Genel Yayın Yönetmenim Yasemin Eser Dayıoğlu'na sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu güzel insanların katkısı olmasaydı bu romanda olmazdı. Giriş 5 Aralık 1914. Çelik gibi bir soğuk kendini göstermiş, havada kasvetli kül rengi bulutlar birikmişti. Ülke gitgide acı bir harbin içine doğru sürükleniyordu. Osmanlı İmparatorluğu artık tükenmiş, hasta adam konumuna düşmüştü. Girdiği her harbi kaybeder olmuş, sayısız vatan evladını kaybetmişti bu ülke. Sonbaharın dökülen yaprakları misali, imparatorluk acı bir serzenişin içinde kıvranıyordu. Hazin bir bahardı, yaralı bir bahardı. Ülkemin acı bir harbin içine doğru sürüklendiğini gördükçe kalbim dayanmıyor, sürekli gözlerim doluyordu. Uçurumun eşiğindeki Osmanlı Devleti'nin bir subayı olarak üstüme düşen bütün görevleri yapmaya hazır bekliyordum. Ülkenin padişahı artık vasfını iyice yitirmiş, oturduğu koltuğu hor kullanır olmuştu. Ülke parsel parsel giderken, düşman her karış toprağına postalını basmaya hazırlanıyordu. Düşman gemileri boğaza çapalarını atmış, gelecek emirleri bekliyorlardı. Ülkenin üstüne kasvet bulutları çoktan toplanmıştı, buradan dönüş yoktu, savaşmaktan yorgun düşen Türk milleti yeniden kaderine teslim olacak ve hasta adamı ayağa kaldıracaktı. Yorgundu, bitikti, açtı ve sefildi Türk milleti, ama her şeye rağmen varıyla yoğuyla yeni bir harbin içinde alacaktı soluğu. Balkan Harbi'nin yaraları yeni sarılırken, bir yenisini daha asla taşıyamaz gibi görünüyorduk, çünkü düşmanın karşısında bizim mühimmatımız taş ile sapandı. Sevdiğin bir kızı geride bırakacak olsan dahi o harbe gir, bütün yüreğinle savaş, çünkü kokusunu doyamadığın yerin seni bekleyecektir. Lakin kokusuna doyamadığın vatan senin direndiğin kadar var olacaktır, derdi komutanlarım. Şimdi daha iyi anlar oldum onları, çetin bir soğuğun içinde acı kaderiyle baş başa kalmıştı Türk milleti. Padişah, Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesinden boğaza çapalanan düşman gemilerini izleyip keyifleniyordu. İngiliz'i, İtalyan'ı, Fransız'ı ve Yunan'ı elini kolunu sallayarak çıkarma yaparken, İstanbul hükümeti, işgalcileri güzellemeye çalışıyordu. Evet, parsel parsel gidiyordu ülkem. Kasvet saçan bulutlar hiç dağılmamak üzere toplanıyordu sanki Akşehir'in üstünde, vatanın üstünde. Gün geçtikçe çöken Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün yükü omuzlarımıza bindi. Vakit kaybedemezdim, İstanbul hükümetinin sessiz tavırları yüreğime dokunmuştu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye oldum. Ülkemizin üstüne barut kokuları dağılırken sırtımı güvendiğim bir dağa yaslamıştım. Siyaset tarafıyla pek ilgilenmiyordum. Lakin devrimci yüreğimde yok diyemezdim. Beni asker yapan, hayalini kurduğum Batı karargahına komutan yapan, kor gibi yanan cevval yüreğimdi. Tarihler birbirini kovalarken İstanbul resmen işgal olmuştu. Padişah her ne kadar bunu kabul etmese de artık ipler, işgalci kuvvetlerin ellerine geçmişti. Geniş bacalı gemiler, hasta ve diz çökmüş imparatorluğa selam çakmıştı. Bu milletin her şeyini alabilirdin, hiçbir şey demezdi, cömert bir milletti, lakin halkımız asla 3-5 çapulcuya özgürlüğünü kaptırmayacaktı. Kederli gözlerle camın kenarında otururken buldum kendimi, yüreğim öylesine hızlı çarpıyordu ki sanki kalbim yerinden fırlayacaktı. Osmanlı Devleti son demlerini yaşarken borçlarımız artmış, diğer kıtalardaki topraklarımız bir gitmişti. Sonuna kadar açtım pencereyi, içeriye dolan ıhlamur kokularını ciğerime çekerken gözlerim bulandı. Acı bir harp kapımızı çalarken, sıkıntımı ve kederimi bir sigaranın dumanına üflemiştim. Komutanımın o sözünden sonra en korktuğum şey, bu çaresiz harbin içinde aşık olmaktı.
Gözleri hiçbir şey görmezcesine aşık olmaktan çok korkuyordum. 1. Bölüm. Kül rengi bulutlar Akşehir'in üstünde toplanmıştı. Sabahyan kar durmuş, bu güzel şehri beyaz bir yorgan örtmüştü. Acı bir soğuk, uzun ve dalgalı siyah saçlarımın arasından yayılarak bütün bedenimde üşüdüğümü hissettirdi. Kasvetli ve solgun sokak lambasının aydınlattığı taştan kaldırımda adımlayarak 2 katlı tarihi binanın önünde durduk. Ahşap pervazlı geniş pencerelerinden yayılan bal köpüğü ışık, kendisini hayran bırakmıştı. Parmaklarımın arasında gitgide küçülen sigaradan son nefesimi çekerek ağzımdan yayılan dumanı derin gecenin karanlığına doğru savurdum ve yere attığım sigarayı postalımla ezdim. Haydi, girelim Şehsuvar, daha fazla üşümeden. Kalın ve tüylü üniformanın içine başımı gömerken burnumun ve yanaklarımın kızardığını hissedebiliyordum. Şehsuvar, bana saygısından sigarasını biraz daha kibar içti. İzmariti ezdikten sonra da soğuktan kristalleşmiş gür, siyah bıyıklarını okşayarak bana gülümsedi. Emredersiniz Rauf komutanım. Başını olduğundan büyük gösteren keçe şapkasını kafasına geçirdi ve karargahın ahşap kapısına adımlamaya başladık. Deri eldivenli ellerim parmaklarımı örterken, cılız sokak lambasının altında kısılan gözlerim, karargahın krem renkli cephesini süzüyordu. Ne olacak bu memleketin hali Şehsuvar? Türk halkının gazabına uğrayacaklar komutanım, vatan elden gitmeyecek, Akşehir elden gitmeyecek. Çakmak çakmak olmuş gözlerinin üstündeki yay gibi gerilmiş kaşları ciddiyetle çatılırken, burnunun delikleri hızla açılıp kapandı. Kabanın içine gömülmüş, ağzımdan yayılan gümüş grisi dumanları dışarı üflerken arkamı döndüm. Arasta çarşısının dükkanlarının arasından uzanan İplikçi Camii'nin kandilli minaresinden yatsı ezanı duyulurken, helvacılar meşhur tahin helvalarını kavurmaya başlamışlardı. Derin derin buruk, ama bir o kadar da lezzetli kokuyu ciğerlerime çektim. İnsanı kesen soğuğa dayanamayarak kendimi karargahın kapısından içeri attım. Nöbetçi askerler saygıyla ayağa dikilirken, içeride yanan sobanın çıtırtısı ve üzerinde pişen kestanenin kokusu burnumu yaladı. Deri eldivenli ellerimle oturmalarını işaret edip, rahat olmalarını söyledim. Gaz lambasının solgun ışığında silüet şeklinde gözüken yüzleri rahatladı ve ben postallarımla ahşap merdivenden yukarı doğru çıkarken altlarındaki iskemlelere yeniden kuruldular. Hem Şehsuvar hem ben siyah ve ağır postallarımızla odamın bulunduğu kata tırmandık. Odama doğru adımlarken önündeki masa lambasının altında pür dikkat bir şeyler yazan Fuat'a döndüm. Fuat, bir kahve alabilir miyim? Emrederseniz komutanım. Kuru ve kemikli elleri beni selamladıktan sonra hızlı adımlarla aşağıya inerken, basamaklardan gelen gıcırtılar duyuluyordu. Üzerine yer yer kar taneleri savrulmuş kabanımı çıkararak boyası soyulmuş metal askılığa asarken, gözlerim heyecanla masamın üstündeki dağınık notların yanında beni bekleyen daktiloma kaydı. Ciddi duruşumun ve sert bakışlarımın altında masum bir edebiyatçı kimliğim gizliydi. Çıtırtıyla yanan sobanın üstünde ellerimi ısıttıktan sonra, ahşap pervazlı pencerenin kenarında duran radyonun tuşunu nazik bir el hareketiyle çevirdim. Boğuk sesler ve kalın duvarlar arasında yankılanan cızırtılar duydum. Sakin gözlerimi gökyüzüne çevirdiğimde kar, yeniden Akşehir'in üstünde üfürülürcesine yağıyordu. Masanın altındaki deri kaplamalı döner iskemleyi çekerek daktilomun başına oturdum. Belimdeki metal kabzalı tabanca canımı acıtıyordu. Yavaş bir şekilde silahı çıkarttım ve çekmecenin ilk gözüne yerleştirdim. Daktilonun ucunda kıvrılmış kağıdı kaldırarak önceden yazdığım yerlere baktım. Kağıdın yarısı noktayı andıran siyah harflerle doluyken, yarısı bomboştu, hala beyazlığını koruyordu. İnsanlık gibi diye geçirdim içimden, hep iyi ile kötü, siyahla beyaz kavga ediyor. Parmaklarım daktilonun tuşlarına basarken solgun renkli gaz lambasıyla aydınlanan odada, sesler hoş bir şekilde yankılanarak kulağıma geliyordu. Birkaç cümle yazmıştım ki odamın ahşap kapısı ardı ardına çalındı. "Gel," diye seslendim, bakışlarımı kağıttan kaldırırken.
Kahvenizi getirdim Rauf komutanım. Fuat, elindeki altın yaldızlı fincanı dikkatle masama koydu ve kıvrılmış bir yanın altından tebessüm ederek. Afiyet olsun, kolay gelsin paşam, dedi. Bütün sıcaklığıyla bana bakan parlak gözlerine gülümseyerek yazmaya devam ettim. Teşekkürler Fuat, sana da kolay gelsin. Ülkemiz parsel parsel işgale uğrarken işiniz gerçekten çok zor paşam, Allah yardımcınız olsun. Allah, hepimizin yardımcısı olsun Fuat. Titrek ve kemikli parmaklarımı metal kabzalı tabancama koyarak büyük bir kararlılıkla konuştum. Ellerini dizlerinin yanına koydu, başını hafif şekilde öne eğdi ve kararlı adımlarla odadan ayrıldı. Dumanı üstünde bol köpüklü kahveden ilk yudumu aldıktan sonra, biraz önceki yediğim soğuk kaybolmuştu. Küçük fincandaki sıcak kahveyi büyük bir keyifle içerken, diğer yandan yazımı yazmaya devam ediyordum. Masamın üstündeki solgun ışık, bir anda titredi ve söndü. Radyodaki şarkı, loş odamda çalmaya devam ederken, oda sadece duvarda asılı duran gaz lambasıyla aydınlanıyordu. Parmaklarımın acıdığını hissettim ve oturduğum iskemleden doğruldum. Masamın yanındaki çekmecemi açarak gümüş tabladan dudaklarıma bir sigara çektim, yakarak yorgunluğumu bir nebze olsun dindirmek istedim. Kül rengi dumanlar odanın içine dağılırken ahşap pervazlı pencerenin önüne dikildim. Bütün Akşehir derin bir uykuya çekilmişti. Lapa lapa savrulan kar taneleri sokaktaki turuncumsu sokak lambasının altında seçilebiliyordu. Sigaramdan derin nefesler çekip üflerken, Arasta Çarşısı'nın arasından bu tarafa doğru kıvrılarak uzanan yola gözüm takıldı. Karanlık bir silüet karargaha doğru yaklaşıyordu. Dudaklarım kururken kalp atışlarım hızlandı, askerleri telaşa vermemek için sakin kalmayı denedim. Henüz yeni yakılmış sigarayı küllüğe sıkı sıkı bastırırken, radyoyu cızırtılar eşliğinde kapadım. Sıra sıra kitapların dizili olduğu kitaplığın yanındaki askılıktan yeniden kabanımı ve şapkamı aldıktan sonra hızla dışarıya adımladım. Kapıdan çıkar çıkmaz karşımda Şehsuvar ve Fuat'ı gördüm. Şehsuvar, benim çıkış saatim yaklaştığı için Fuat'la ayaküstü sohbet ediyordu. Kırmızı kadife kaplı iskemleleri geride bırakıp basamağa adım attığım anda Şehsuvar'ın sesiyle dikkatim dağıldı. Rauf paşam, nereye, ben de geleyim mi izniniz olursa? Hayır diye karşı çıktım kaşlarımı çatarak. Trabzanlardan destek alarak kendimi dışarıya attım. Postallarım ayağımın altındaki karı hoş kıtırtılar eşliğinde ezerek ses çıkartırken, silüet şeklinde bana yaklaşan kişiyi sert bakışlarımla süzdüm. Sanki benden çekinircesine bakışlarını kaçırdı. Sonra sanki benden kaçmak istiyormuş gibi adımlarını hızlandırdı. Hey sen! Olduğun yerde kal. Kadife eldivenli elleriyle kafasındaki peçeyi düzeltti ve sanki ben yokmuşum gibi adımlamayı sürdürdü. Kime diyorum ben? Tam hızlanacağı sırada ayağı kar kütlesine takıldı ve narin bedeni yumuşak karların üzerine devrildi. Kaşlarımı çatarak kolundan sıkı sıkı kavradım. Tül peçenin altındaki kolları kürdan kadar inceydi, kolunu parmaklarımın arasından kurtarmak istedi, fakat bırakmadım. Ayağa kalktığında hiç konuşmadan üstündeki karları silkeledi, peçesinin altından sadece bana bakan parlak gözleri seçilebiliyordu. Soğuktan sakınarak koşar adım yürüyen kişi bir kadındı, parmaklarımı yavaş yavaş gevşeterek kolunu serbest bırakıp sordum. Adın ne senin? Erva, diye kekeledi titreyen sesiyle. Peçeni kaldırır mısın? Kemikli ve ince parmaklarıyla beyaz peçesini kaldırdı. Kalbim yerinden çıkacak gibi olmuştu, adeta büyülenmiştim. Omzunda köpük köpük salınan dalgalı kahverengi saçları, kıvrımlı dudaklarının üstündeki minik burnuyla adeta kendini tamamlıyordu. Kendisine bu kadar hayran dolu gözlerle baktığımı görünce çakmak çakmak olmuş kahverengi gözlerini ayakucuna dikti, yanakları elma gibi kızarmıştı. Nereden geliyorsun bu vakitte? Komutan ses tonum gitmiş, pamuk gibi olmuştum gördüğüm güzellik karşısında. Kitap dedi ince sesiyle, arkadaşımdan kitap aldım, oradan geliyorum.
Kapağında Suç ve Ceza yazan kitaba göz ucuyla baktım, konuşmamı sürdürdüm. Tamam Erva, gidebilirsin ama sokaklarda pek dolaşma olur mu? Hele tenha yerlerde. Biliyorsun her an karşına düşman çıkabilir. İki parmağımla sertleşen siyah bıyığımı kaşıdım. Teşekkürler, eğer gizli değilse sizin adınızı da öğrenebilir miyim? Konuşurken gözlerini benden kaçırmıştı. Kalbim heyecandan yerinden çıkarcasına atıyordu. O garip heyecanı dışa vurmadan konuşmamı sürdürdüm. Tabii, adım Rauf. Rauf komutan. Memnun oldum Rauf Bey, vazifenizde başarılar. Yavaş adımlarla yanımdan ayrılırken teninden yayılan lavanta ve hanımeli kokuları burnuma geldi. Çekingen bakışlarımı yere diktiğimde postallarımın ucunda, kara gömülü vaziyette duran kara işlemeli mendil gözüme çarptı. Mendili bulunduğu yerden kurtararak içtenlikle seslendim. Erva. Yay gibi incelen kaşlarının altındaki manalı bakışlarını bana dikince kendimi düzelttim. Erva Hanım, bakar mısınız? Buyurun Rauf Bey. Bu mendil sizin galiba, düşmüş de. Evet, çok naziksiniz, teşekkürler. Parmakları avcumun içindeki mendili alırken tenindeki yumuşaklığı ve kıvrımlı dudaklarındaki gülümsemeyi adeta kalbime gömmüştüm. İyi geceler, diyerek yürümeye devam etti. İyi geceler, görüşmek üzere Erva Hanım. Karla kaplı dar caddenin sonunda gözden kaybolana kadar onu izledim. Daldığım esnada Şehsuvar'dan gelen sesle dikkatim dağıldı. Rauf Paşam, kimdi o? Bir sivil dedim gözlerimdeki durgun bakışları dağıtarak. Şehsuvar, beni selamlayarak yanıma geldi. Haydi gidelim Şehsuvar, daha çok işimiz var, dedim ve miskin adımlarla caddenin sonuna doğru yürümeye başladık. Kar, solgun renkli sokak lambasının altından seçilirken lapa lapa yağıyordu. Soğuktan üşüyen ellerimi kalın, tüylü paltomun cebine koyarken ağzımdan dumanlar savuruyordum. Mendilin kendine has kokusu hala burnumun ucundaydı. Neden bu kadar düşüncelisin Rauf Paşam? Gözlerimdeki kasvetli ve durgun havayı dağıtmak için bakışlarımı Şehsuvar'a çevirdim. Vatan, diyerek yalan söyledim. Vatan elden giderken nasıl mutlu olabilirim ki Şehsuvar, Akşehir elden giderken nasıl mutlu olabilirim, dedikten sonra sustum, bir süre gecenin derin sessizliğini içine çeken karın ve Şehsuvar'ın nefes alışverişlerini dinledim. Deri postallarım ayağımın altında birikerek sertleşmiş karları eziyordu. Haklısınız paşam, hem de çok haklısınız. Düşman, vatanın kapısına dayanmış ve senin olana göz dikmiş. Birden Erva canlanmıştı gözlerimde, hiç tanımadığım, ilk defa gördüğüm Erva. Ayağımın ucuna düşen kar tanelerini izlerken konuşmaya devam ettim. Bizim olanı bizden alamayacaklar, ne toprağımızı ne aşkımızı ne de hayallerimizi, soğuktan kırış kırış olmuş bıyıklarımı parmağımla kaşıyarak, çatılmış kaşlarımı gecenin karanlığına çevirdim. Şehsuvar, beni doğrularcasına kafa salladı, cebinden çıkardığı gümüş renkli tablasından bir sigara çekerek dudaklarına götürdükten sonra bana uzattı. Eve gidene kadar bir sigara hiç fena olmaz diyerek tabladan aldığım sigarayı dudaklarıma götürdüm. Şehsuvar'ın pahalı zipposu ile sigaramı yaktıktan sonra ardı ardına derin nefesler çektim. Sağ olasın Şehsuvar. Rica ederim Rauf Paşam, ciğerleriniz bayram etsin. Ben buradan dönüyorum, hayırlı geceleriniz olsun, diye yineleyerek zifiri karanlık dar caddenin sonunu gösterdi. Dibi turuncu sigarayı parmaklarımın arasına alırken konuşmamı sürdürdüm. Hayırlı geceler, giderken dikkat et, her sokak başında bir Yunan olabilir, aman diyeyim. Dudaklarının arasından yayılan acı tütün kokusu yüzümü yalarken konuştu. Siz de dikkat edin Rauf Paşam. Karlı zeminle postallarım arasından çıkan ses, hızlandığım için yükselmişti. Düşünceli ve dalgın bakışlarımı çaresizce ayak uçlarıma dikmiştim. Onca devrim meselesi içinde aşık mı olmuştum yoksa? Ya devrimden daha yakıcıysa aşk? Dişlerimin arasından çıkan fısıltıya ben bile inanmamıştım.
Gecenin karanlığında, dudağımın arasındaki sigaranın tatlı kızıllığı seçilebiliyordu sadece. Evimin ilerisindeki ulu caminin önüne geldiğimde ibadetlerini yapmış ve çıkmaya hazırlanan insanların suretleri, gaz lambasında bir silüet gibi görünüyordu. Dalları kurumuş ağaçların çevirdiği avluya bakarak seslendim. Allah kabul etsin. Hep bir ağızdan sağ ol, sağ ol diyen sesler, gecenin sessizliğinde yankılandı. Camiyi geride bırakıp evin önüne geldiğimde sigarayı söndürdüm. Kırmızı cumbalı evin kapısını araladığımda içimi buruk bir his kapladı. Duvarda asılı duran gaz lambasını alarak yaktım. Önümdeki lekeli boy aynasından göz altları çökmüş, omuzları önüne düşerek bedenini olduğundan daha yaşlı gösteren, saçlarına yer yer beyazlar serpilmiş İttihat ve Terakki'nin cevval komutanı duruyordu karşımda. Daha fazla kendime bakamayarak gıcırdayan ahşap merdivenlerden yukarı adımladım. Elimdeki gaz lambası, solgun renkli odayı çok az aydınlatıyordu. Miskin adımlarla mutfağa gittim ve beni dolabımda bekleyen rakı şişesine sarıldım. İnce belli bir kadeh, buz ve birkaç çeşit meze çıkardım. Mermer işlemeli masaya yiyeceklerimi ve rakımı yerleştirdim. Bedenim yorgundu ama ruhum asla yorulmuyordu. Kadehin dibine 2 parmak kadar rakı doldurdum, birkaç da buz atıp üstünü suyla tamamladım. Rakım sakız beyazı rengine bürünürken iştahım kabardı. Gaz lambasının ışığı titreyerek odayı aydınlatmaya çalışırken, rakımdan kallavi bir yudum aldım. Boğazımı yakarak damarlarıma inerken, bütün vücudumu ani bir ateş sarmıştı. Gözlerine baktığım, saçlarına dokunduğum bir kıza aşık olmuştum. İttihat ve Terakki'ye yakışmayan bir davranıştı bu, biliyordum. Ama eski Rauf gitmiş, yerine bambaşka biri gelmişti. Ervan'ın can alıcı bakışları gözümün önüne geldikçe kadehin boşalma hızı artıyordu. Bakışlarımı ahşap pervazlı pencereden dışarıya diktiğimde kar, güzelliğini kaybetmeden yağıyordu. Rakı sefamı bitirdikten sonra hemen yanı başımdaki sedire devrildim ve oracıkta uyuyakaldım. Kapıma art arda inen yumruklarla uyandım. Sedirden doğrulduğumda başım çatlar derecede ağrıyordu. Üstüme çeki düzen vererek hızlı adımlarla ahşap merdivenleri indim. Acı anason kokusuna karışan tütün kokusu burnumu yalamıştı. Kapıyı araladım, sabahın soğuğu yüzüme güçlü bir tokat gibi inerken, kapının önünde beni masum bakışlarıyla süzen Erva'yı gördüm. Rüya olacağını düşünerek gözlerimi kaşıdım, fakat bu bir rüya değildi. "Günaydın," dedi, şaşkın yüzüme bakarak. Günaydın Erva Hanım. Size kahvaltılık bir şeyler getirdim, kötü mü yapmışım yoksa Rauf Paşam? İnce bıyığımın altındaki dudağım yavaşça kıvrılırken gözlerimin içi güldü. Yok iyi yapmışsınız teşekkür ederim. Elindeki bohçayı gözlerini benden kaçırarak uzattı. Onun güzelliğine bakarken donuklaşan tebessümümle elindeki bohçayı aldım. Afiyet olsun, diyerek taştan basamakları inmeye başlayan Ervan'ın arkasından seslendim. Evimin adresini nereden öğrendin? Arkasını dönerek göz ucuyla süzdü beni. Askerinizden dedi ve neredeyse boyunu aşan karların arasında kayboldu. Yüzüme tokat gibi çarpan soğuğu unutmuş şekilde Ervan'ın dar caddenin sonunda kayboluşunu izledim. Eve geçtiğimde çelimsiz ve zarif bedenimin üşüdüğünü anımsadım. Getirdiği kahvaltılıkları büyük bir iştahla yedikten sonra üstümü giyinerek karargahın yolunu tuttum. Geceden bu yana yağan kar durmuş, Akşehir'in dar ve kasvetli caddelerine kuru bir soğuk hakim olmuştu. Kül rengi bulutlar, yine güzel memleketin üstünde dolanıyordu. Eskiden şen şakrak olan bu sokaklara ıssızlık, yalınlık ve yalnızlık çökmüştü. Ne komşular birbirine selam veriyor, ne çocuk kahkahaları duyuluyordu. Savaş, bize insan olduğumuzu unutturmuştu. Bu düşüncelerle gözlerim dolarken karargahın kapısından içeri girdim. Üniformalı askerler, ciddiyetlerini koruyorlardı. "Günaydın asker." Sesim taştan, kalın duvarların arasında yankılanmıştı. "Günaydın komutanım." Gıcırdayan ahşap merdivenlerden yukarı doğru çıkarken, gıcırdayan zeminde bir hareketlenme duydum.
Şehsuvar, Fuat'ın yanında durmuş, çekingen gözlerle bana bakıyordu. İkisi de oturdukları ahşap iskemlelerden doğrularak beni selamladılar. Fuat'a kafamı sallarken donuk bakışlarımı Şehsuvar'ın üstüne dikerek konuştum. Şehsuvar. Efendim Rauf Paşam. Sesi titremiş, karargahın loş salonunda parlak gözleri ancak seçilebilmişti. Odama gelir misin? Tabii paşam, diye yineleyerek hızlı adımlarla peşimden geldi ve gıcırdayan kapıyı yavaş bir el hamlesiyle kapadı. Dün geceden kalan sigara kokusuna karışan gaz yağı kokusunu içime çekerken rahatsız oldum. Ahşap pervazlı pencereyi açtım, kuru bir soğuk yüzümü yalarken tüylerim diken diken oldu. Odanın havalanması için pencereyi öylece bırakıp arkamı döndüğümde, Şehsuvar'ın rengi solmuştu. Bugün birine adres verdin mi? Sakin ses tonunla yineleyince, yüzündeki gergin ifade yerini rahatlamaya bıraktı. Verdim paşam, sizin evinizin adresini verdim. Ama çok istedi, geçen geceki hanımdı. Yay gibi gerilmiş kaşlarının altındaki gözleri zaman zaman benden kaçıyordu. Tamam, sağ olasın. Biçimli suratına ahenk veren küçük burnunun altındaki dudağı istemsizce kıvrıldı. Dün geceki gelen telgrafta ne diyor, diye sordum. Koyu yeşil üniformasının cebinden çıkardığı kağıdı bana uzatırken anlatmaya başladı. Rauf Paşam, işgalci kuvvetlerin aramızda sivil vaziyette dolaşabileceğini, onlara Türk askeri olarak hiçbir zarar veremeyeceğimizi ve şu anlık ateşkeste kalmamız gerektiği yazıyor. Tabii biz bunların işgalci kuvvetleri olduğunu bilmeyeceğiz. Parmaklarımın arasındaki saman kağıdını buruştururken dişlerimi bütün gücümle sıkınca, dudaklarımın arasında kesif bir kan tadı almıştım. Bu nasıl olabilir, elimizi kolumuzu bağlamaktan başka bir şey değildir bu. Vatana, millete büyük ihanettir komutanım. Ülkemizin üstüne sürülen bu kara lekeyi temizlememiz gerek. Titreyen parmaklarımı ahşap işlemeli masanın üstünde kenetlerken, dalgın ve öfkeli bakışlarımı pencereden dışarıya diktim. İttihat ve Terakki grubu ne diyor buna? Şehsuvar, zoraki yutkunarak konuşmaya devam etti. Sessizler Rauf komutanım, ancak bu karara boyun eğeceklerini pek sanmıyorum. Şehsuvar, karşımda derin bir sessizliğe bürünürken, buruşturduğum kağıdı açarak, sağ altta çarpık el yazısıyla kaleme yazılmış iki kelimeyi dudaklarımın arasından fısıltı şeklinde okudum. İstanbul Hükümeti. Parmaklarımla hızlı hızlı çenemi kaşırken sözlerimi sürdürdüm. İttihat ve Terakki'den gelecek haberleri bekleyeceğiz. Bu karar elimizi kolumuzu bağlar bizim. Şehsuvar, dediklerimi pür dikkat dinledikten sonra. Emredersiniz Rauf komutanım, dedi. Ayağımdaki deri postalları çürümeye yüz tutmuş ahşap zeminde sürüyerek çıkarken arkasından seslendim. Çıkarken Fuat'ı yollasana Şehsuvar. Gıcırdayan kapıyı kapattıktan sonra pencerelerden süzülen kasvetli ışık, odanın içindeki sigara dumanını ve tözleri gözler önüne seriyordu. Durgun bakışlı gözlerimle ayağa dikildim. Ahşap pervazlı pencerenin kenarına geçerek bir umut yine dışarıyı izlemeye koyuldum. Gümüş grisi bulutların arasından çıkan güneş, karları şıpır şıpır eritiyor, ancak dondurucu soğuğu ve arkasından gelecek kar yağışlarını engelleyemiyordu. Odamın kapısına art arda yumruklar indi, başımı yukarıya dikip derin bir nefes aldıktan sonra seslendim. Gel. Kapının kolu yavaşça indi, Fuat'ın çakmak çakmak olan gözleri, içeriği baştan aşağıya süzdü. Karşımda durdu. Beni emretmişsiniz Rauf Paşam. Evet Fuat dedim dişlerimin arasından, mühim bir mesele var, hep beraber olmak zorundayız. Avuçlarının içinde duran tüylü bereyi tuttuğu parmakları bir anda bütün gücüyle sıkıldı. Biçimli kaşlarını çatarken alnı kırıştı. Sizi dinliyorum, Rauf Paşam. Ahşap işlemeli masamın etrafından dolanarak Fuat'ın yanına biraz daha yaklaştım. Geniş alnından süzülen ter taneleri şakaklarından akıyordu. İşgalci kuvvetler, üst dudağımla alt dudağımı ısırdım. Akşehir'e geliyorlarmış.
Zoraki yutkunarak sustum. Gerekeni yaparız paşam. Gözlerinin içi parlıyor, sesi titriyordu. İstanbul hükümeti elimizi, kolumuzu bağladı. Tek çaremiz ittihat ve terakki. İstanbul'dan gelen karara göre, işgalci kuvvetler diledikleri yerde olacak ama ittihatçılar mutlaka buna karşı çıkar diye umuyoruz. Eğer bu hükümete karşı bir karar gelirse, benimle birlikte olacak mısınız? Çakmak çakmak olmuş gözlerinden süzülen yaş, küçük burnunun kenarından süzüldü. Bu vatan için daima sizinleyiz Rauf Paşam. Başka vatanımız yok, başka tarihimiz yok, başka kültürümüz yok, başka bayrağımız yok, artık anlatmalıyız bunu, 3-5 kuruşa vatanımızı yok edenlere. Dudağına gelen gözyaşını yaladı ve buğulu gözlerini benden ayırmadı. Bakışlarımı gözlerinden ayırmadan konuşmaya çalıştım. Güzel, o zaman bu gece Ulu Cami'nin yanındaki konakta toplanıyoruz. Geceyi aydınlatma, özgürlük çığlıklarını bütün ülkenin üstünde haykırma zamanı. Solgun yüzündeki ifadeyi bozmadan odamdan ayrıldı. Hemen altındaki deri, döner iskemleye çaresiz şekilde oturdum. Çekmecem, gıcırtılı şekilde açıldı, bütün göz alıcılığıyla parlayan silahımı elime aldım. Kalp atışlarım hızlanmış, ellerim titremeye başlamıştı. Ahşap kabzalı altı patların altında, 4'e katlanmış ve sararmaya yüz tutmuş kağıdı gördüm. Kuru, kemikli parmaklarım kağıdı sıkıca kavradı, güçlü hışırtılar içinde kağıdı açtım. Dağınık ama bir o kadar güzel olan el yazısıyla yazılmış yazıyı okudum. Mürekkep hala ıslaktı. Yazma aşkını hiç kaybetme olur mu? Ne bir imza ne bir isim vardı, ama gönlüm çoktan yazan kişiyi kabullenmişti bile. Aşk böyle bir şey miydi? Kötüyü ondan uzak tutup güzellikleri onun arkasında aramak. Biraz önce olanları unutmuş şekilde kıvrıldı dudaklarım. Silahımı ve notumu özenle çekmecenin gözüne yerleştirirken aklım derin düşüncelere dalmıştı. Bizi ikiye bölüp yok etmek istiyorlardı. Ama buna asla izin vermeyecektik. Yanımda her zaman varlığını hissettiğim gümüş tablamdan kurumuş dudaklarıma bir sigara çektim. Dumanını dışarıya savururken gümüş grisi kasvetli bulutlar yeniden havayı kapadı. O sırada karargaha doğru yaklaşan araç sesini duydum. Merakla pencereye baktığımda dar taştan caddede, karları yararak buraya doğru ilerliyordu. Acı tütünün kokusu burnumu yalarken pür dikkat aracın içini izledim. Karargahta durmasını tahmin ettiğim cip, geldiği istikametten devam etmişti. "Sizleri bu daldığınız rüyadan uyandıracağız," diye fısıldadım dişlerimin arasından. Oturduğum iskemlede dalgın gözlerle düşünürken, diğer yandan derin planlar yapıyordum. Güneş tan yerinde yavaş yavaş kaybolurken, kasvetli gri bulutlardan kan rengi kızıllık pek seçilmiyordu. Hemen daktilomun yanındaki, dumanı üstünde kahvemden içerken boş kağıdı dolduruyordum. Altın yaldızlı fincandan kallavi bir yudum aldım. Sıcak kahve dudaklarımdan içime doğru akıyordu. İşime odaklanmıştım ki kapı çaldı. Düşünceli gözlerimi daktilonun tuşlarından kaldırmadan güçlü olmayan sesimle "Gel," dedim. İçeri giren, Fuat'tan başkası değildi, kırışmış alnının altındaki kaşları düz bir hal alırken konuşmaya devam etti. "Bir ziyaretçiniz var paşam." Gözlerimi kısarak oturduğum deri iskemleden doğruldum. Çelimsiz parmaklarım bütün gücüyle ahşap işlemeli masaya dayanmıştı. "Buyursun Fuat." "Emredersiniz paşam." Başını salladı ve ayağındaki ağır postalları sürüyerek odadan çıktı. Kafamdaki sorularla isteksizce kuruldum ve kapıdan girecek kişiyi beklemeye başladım. Duvardaki solgun renkli gaz lambası titreyerek yanarken loş odaya hengameli bir ışık katıyordu. Metal kıvrımlı kapı kolu yavaşça eğildi, koridordan vuran ışıkla ilk gölgesi yayıldı ve çok geçmeden güzel yüzünü peçeyle örtmüş Erva belirdi kapıda. "Gelebilir miyim?" "Gel." "Gelebilirsin tabii," diyerek masanın etrafından dolaşıp yanına geçtim. Omzuna aldığı kare işlemeli desenli şalın üstündeki karları silkeleyerek astım.
Çekingen adımlarla masamın önündeki berjer koltuklardan birine kuruldu. Daha önce peçesini kaldırmaya utanan Erva, bu defasında tül perdeyi andıran peçesini ben söylemeden indirmişti. Işıktan yayılan soluk renkli turunculuk, Erva'nın yüzünde parlıyordu. "Hoş geldin." Çakmak çakmak olmuş gözlerim onu süzerken, bakışlarımı ondan kaçırıyordum. "Hoş buldum Rauf Bey." İnce parmaklarını birbirine kenetledi ve kahverengi gözlerini ayakucuna dikti. Karşısına otururken dudaklarım kıvrıldı ve ince bıyığımın altından gülümsedim. "Notu sen mi bıraktın?" Evet, hoşuna gitmedi mi?" "Ah, hayır. Tam aksine beni sevindirdi." Küçük pembe diliyle dudaklarını nemlendirdi. Omzuna köpük köpük salınan kahverengi saçlarını toplarken gözleri masanın üstündeki daktiloya kaydı. "Yine mi yazıyordun?" Sıkıntılı şekilde iç geçirdim ve hava karardıkça sokak lambalarının altında gitgide belirginleşen kar tanelerine bakarak konuşmaya devam ettim. Bu sıkıntılı günlerden kendimden uzaklaşmak adına ne zaman boş vakit bulursam. Kaşlarım çatılırken alnım kırıştı. "Rauf Bey," diye söze başlarken sözünü kestim. "Lütfen bey kelimesini kaldırsan." Elma yanakları kızarırken masum dudakları samimiyetle kıvrıldı. "Rauf, benim sana bir şey söylemem gerekiyor." Kalbim hızla çarparken dudaklarım kurumuş, ellerim titremişti. Dişlerimin arasından fısıltı şeklinde konuştum. "Seni dinliyorum Erva. Devrim ve vatan aşkına benim aşkımı da ekler misin?" Manasız bakışlarımı Erva'nın gülümseyen çehresinde gezdirirken, kendimi Erva'nın kollarına attım. Dalga dalga omuzlarına inen saçlarından yayılan kokuyu içime çektim. "Eklerim, bu aşkı sana feda ederim." Sesim titremiş, gözlerim dolmuştu. Gözümden süzülen bir gözyaşı tanesi, kayarak saçlarının arasına düşüverdi. Başımı omzundan yavaşça kaldırdım, göz göze geldiğimizde onun da ağlamakla olduğunu anladım. Sol elimin işaret parmağıyla akan yaşı sildim ve gülümsedim. "Aşk işte," dedim, bakışlarımı gözlerinden ayırmadan. "En güzel aşk," diye yineledi, bütün geçmişi unuturcasına gülerken kolunu nazikçe kavradım ve konuşmamı sürdürdüm. "Erva, geç oldu, haydi ben daha fazla endişelenmeden sen git. Sokaklar pek tekin değil şu aralar. Hatta Şehsu var da seninle gelsin, seni evine bıraksın." "Ge, gerek yok. Şehsu var, bakar mısın?" diye bağırdım kapının ardına, boğuk konuşmalar duyduktan sonra Şehsu var bütün ciddiyetini takınarak kapıda belirdi. "Erva'yı evine bırakır mısın?" "Emredersiniz Rauf komutanım." Erva, bana veda ederek miskin adımlarla Şehsuvar'ın peşine takıldı. Ölgün sokak lambasının aydınlattığı dar caddenin sonunda kayboldular. Sıkıntılı bakışlarımı kadranı sararmış saatime dikerken, vaktin gece yarısına yaklaştığını fark ettim. Onca saatin Erva'yla nasıl geçtiğini anlayamamıştım. Odamın kapısını araladığımda Fuat'ın odasının bal rengi ışığı yanıyor, kendini işine vermiş telgrafları okuyordu. Rahatsız etmeden odasına girdim, beni görünce sigarasını küllüğe savururken apar topar ayaklandı. "Buyurun paşam." "Rahat ol Fuat, kolay gelsin." "Sağ olun paşam," derken yüzündeki yorgun ifadeyi seçebilmiştim. "İttihat ve Terakki grubundan bir haber var mı?" Umutsuz bakışlarını kağıt dolu masanın üstüne dikti. "Ne yazık ki yok paşam, ama yakındır," dedi, buna kendisinin de inanmadığı ses tonundan belliydi. "Neyse, az daha bekleyeceğiz, bu arada ben çıkıyorum. Konağa parça parça gelin, işgalci kuvvetlerin dikkatini çekmeyin." "Emredersiniz paşam." Odadan çıkıp gıcırdayan basamaklara doğru adımlarken, dışarıdaki soğuğu anımsayarak kafamı tüylü kabanımın içine gömdüm. Aşağıdaki çürümeye yüz tutmuş masada oturan üniformalı askerleri selamlayarak karargahın ahşap kapısını araladım ve dışarıya çıktım. Ellerim cebime sıkı sıkı girerken, kar taneleri üstüme savrulurcasına yağıyordu.
Evlerin ve dükkanların önünde belli belirsiz yanan gaz lambalarının ışığı altında yan karın hızını anlayabiliyordum. Arasta Çarşısı'nın dar sokaklarından geçerken karşımda bir karaltı gördüm. Gözlerimi kısarak bana doğru yaklaşan karaltıyı anlamaya çalıştım. Bana iyice yaklaştığında ise bakışlarımı ayağımın altında biriken karları ezen postallarıma çevirdim. Ağzından buhar çıkarıyor ve postallarının ezdiği karın kıtırtısı kulağıma geliyordu. Tam yanından geçerken göz göze geldik, omzunda asılı duran ahşap kabzalı tüfek ve bizimkine göre daha açık renkli üniforması dikkatimi çekti. Kafamı arkama çevirdiğimde hiç oralı olmadan dar cadde boyunca ilerledi. Ağzımdan çıkan buhar, tel çerçeveli gözlüklerimin önünü kapatırken dudaklarımın arasından çaresizce fısıldadım. Kahretsin! İşgalci kuvvetler dört bir yanı sarmış. 2 katlı küçük konağın önüne geldiğimde elim, cebimdeki gümüş renkli anahtara uzandı. Soğuktan korunmak için taktığım siyah renkli deri eldivenlerimi bir el çabukluğuyla çıkardım ve sağlam kilitlenmiş işlemeli ahşap kapıyı araladım. Sokaktan yansıyan kasvetli ışık altında, süzülen toz destelerinin ardından, burnumu küf, nem ve rutubet karışımı bir koku yaladı. Kokudan rahatsız olmuş şekilde yüzümü buruşturdum ve duvarda asılı duran gaz lambasını yakarak 2. kata adımladım. Geniş salonun kapıları ardına kadar açılmıştı. Issız ve loş odanın tam ortasında ahşap, geniş bir masa duruyordu. Gaz lambasını duvarın uygun bir köşesine astıktan sonra, masanın bir kenarında katlanmış vaziyette duran kırmızı kadife örtüyü masaya serdim ve sererken yayılan tozun acı kokusunu ciğerlerimde hissettim. Krem renkli berjer koltukta sigaramın dumanını ciğerlerime çekerken, konağın kapısı ardı ardına vuruldu. Kalbim yerinden çıkarcasına atarken yazıları silinmiş gazete kağıdının üstünde sigarayı söndürüp hızlı adımlarla kapıya yürüdüm. Kim o? Biziz Rauf komutanım. Sesleri o kadar kısık geliyordu ki ancak kulağımı kapıya yaslayarak anlayabildim. Gıcırdayan kapıyı yavaşça araladım. Gelin, gelin. Şehsuvar, kızarmış burnunun ucuna ellerini tutarak ısınmaya çalışırken Fuat'ın donuk yüz ifadesi yerini koruyordu. Şehsuvar ve Fuat'ın hemen arkasından da Cezmi ve Enver girdi. Konağın kapısını kapatarak arkasından birkaç defa kilitledim, gümüş renkli metal anahtarın kilitlenme sesi, ıssız konağın içinde yankılanmıştı. Postallarımız, nemlenmiş ahşap basamakları döverken 2. kata çıktık. Şehsuvar, üzerine kar taneleri savrulmuş koyu renkli üniformasını çıkartırken. "Konağı hazır hale getirmişsiniz Rauf Paşam," dedi. Bıyığımın altındaki ince dudağım yavaşça kıvrıldı. "Erken gelince yaptık işte bir şeyler." Hepsi çakmak çakmak olmuş gözleriyle beni izliyorlardı. Hemen altımdaki iskemleyi çekerek masanın etrafında beni bekleyen dostlarıma bakarak devam ettim. "Buyurun arkadaşlar, oturabilirsiniz." Her biri iskemlesine kuruldu. Odada titreyerek yanan gaz lambasının solgun ışığı, ince birer tülle örtülmüş pencerelerden yansıyordu. Derin derin nefesler alarak kadife örtülü masaya keskin bakışlarımı diktim. Odanın içinde kül rengi sigara bulutları savruluyordu. "Arkadaşlar, bu zamanda bu riski alıp benim için buraya toplandığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum," diyerek her birinin bana aşkla bakan gözlerinin içine baktım. "Her zaman paşam," dedi Cezmi, gözlerini benden ayırmadan. "Ben ve çok değerli dostlarım her zaman arkanızdayım paşam." Parmaklarımı kırmızı kadife örtülü masanın üstünde kenetlerken, tütün kokan nefesimi salarak sözlerime devam ettim. "Bu konakta toplandık, çünkü en dikkat çekmeyecek yer burası, durum sandığınızdan da ciddi." "İşgalci kuvvetler mi?" diye sordu Enver. Solgun ve titrek gaz lambasının altında kısılmış gözlerimi Enver'e çevirdim. "Evet, işgalci kuvvetler. Dört bir yandan sardılar Akşehir'i, yavaş yavaş içimize sızdılar, hem de biz hiçbir şey yapamadan." Şehsuvar, altındaki iskemleyi iterek yerinden doğruldu ve yumruk yaptığı ellerini yavaşça masaya indirdi. "Gerekeni yapalım paşam, onları Akşehir'den çıkaralım."
Öfkeyle parlayan gözlerinin içine bakmaya sürdürdüm. İstanbul hükümetinden kesin karar var, onlara dokunmayacağız. Gür çıkan sesim, rutubetli duvarların arasında yankılanırken, kararlı bakışlarımı Şehsuvar'ın üstünde gezdirdim. Hemen yanımda oturan Cezmi'nin konuşmasıyla dikkatim dağıldı. Bazen herkes bize doğruyu söyleyemez paşam. Kısa ve kahverengi saçlarının altındaki yay gibi kaşları çatılarak alnı buruşmuştu. Birbirine kenetlenmiş parmaklarımla kırmızı kadife örtülü masanın üstünde ritim tutarak. Haklısınız arkadaşlar, İstanbul hükümetinin kararları elimizi kolumuzu bağlamaya yönelik, ancak merakla beklediğimiz İttihat ve Terakki'den dahi haber gelmedi. Az daha sabır edin, dişinizi sıkın, bu vatan toprağını kimselere bırakmayacağız evelallah dedim. Sözlerimi bitirdiğimde arkadaşlarımın durgun ve kasvetli bakışları düşmüş, kadife desenli masa örtüsünün üstünde geziniyordu. O anda derin bir sessizlik oldu. Sadece gaz lambasından yayılan belli belirsiz bir fısıltı ve gergin nefes alışverişlerimiz duyuluyordu. Konağın önündeki dar caddeden yükselen postal seslerini duydum. Gitgide güçlenerek yaklaşıyordu, postalların sert adımları taze karları eziyordu. Altındaki ahşap iskemleyi iterek yavaşça yerimden doğruldum. Sağ elimin baş parmağını parlak siyah renkli kemerin kenarına sıkıştırdım. Ahşap pervazlı pencerenin önüne gerilmiş kırmızı renkli kadife perdeyi dikkat çekmeyecek şekilde araladım. Omuzlarına ahşap kabzalı tüfeklerini alan işgalci askerler, belirli bir düzen içinde ve kalabalık halinde yürüyorlardı. Onlar, dedim bakışlarımı pencereden ayırmadan. Arkadaşlarım altlarındaki iskemleyi iterek yerlerinde doğruldukları anda konağın içinde güçlü bir ses yankılandı. İşgalciler mi paşam? Enver'in endişeli ama bir o kadar da öfkeli sesini duydum. Evet, ta kendileri. Konağa mı geliyorlar? Hayır, güya sokakları teftiş ediyorlar, dedim Şehsuvar'ın kısık gözlerine dönerek. Perdeyi parmağımın ucundan kurtararak, beni telaşlı gözlerle süzen arkadaşlarımın yanına adımladım. Birkaç gün daha dayanabileceğiz, lakin karar gelmezse, sustum ve dudaklarımı nemlendirdim. Ne yapacağız paşam? Cezmi tek kaşını kaldırmış parlak gözlerini kısmıştı. İşte o zaman canımız pahasına, rütbemiz pahasına savaşacağız, diye karşılık verdim, elim altı patlar silahımın metal kabzasını sıkıca kavrarken. Arkadaşlarımın solgun ve kederli yüzlerine ışıltı gelirken, ince siyah bıyıklarının altındaki dudakları sinsice kıvrıldı. Ne rütbe ne can, vatan elden giderken, Akşehir elden giderken hiçbiri önemli değil paşam. Biz daima sizinleyiz, bunu bilin yeter. Şehsuvar'ın gür ve yankılı çıkan sesi, konağın içinde çalkalandı ve ahşap koridorları inletti. Dışarıdan yankar, her geçen dakika şiddetini artırıyordu. Odanın içindeki sessizliği Ulu Cami'nin minaresinden yükselen ezan sesi bozdu. Müezzin yanık sesiyle ezanı okurken hoş sesi, renk renk cumbalı evlerin arasında kulaklara dolarcasına yankılanıyordu. Paşam, dedi Cezmi dikkatimi dağıtırcasına, silkelenerek kendime geldiğimde ezan bitmişti. Biz İttihat ve Terakki'ye durumu bildiren telgraf çeksek nasıl olur? Altın renkli kurşunları avcumun içinde gezdirirken, ciddi bakışlarımı Cezmi'ye diktim. Güzel fikir, o zaman sabah ilk iş İttihat ve Terakki'ye telgraf çekmek olacak. Cezmi, kararının onaylanmasından memnun olurcasına gülümserken, bütün önemli konuşmaları tamamlamıştık. Gözlerim konağın taştan oymasına takıldı, köşede duran parlak renkli rakı şişesi gözüme ilişince konuşmayı sürdürdüm. Rakı içmeye ne dersiniz? Biraz sıkıntıdan uzaklaşmaya ihtiyacımız var sanki. Yüzümdeki durgun ifade yerini korurken, kısık bakışlarım dostlarımın arasında gezindi. Olur Rauf komutanım, dedi Şehsuvar ve altındaki ahşap iskemleyi iterek yerinden doğruldu. Biz masada geri kalanlarla birlikte otururken, Şehsuvar bir el çabukluğuyla rakıyı ve kadehleri hazırladı. Bu kış gününde dahi dışı bulanmış,
içi sakız beyazı sıvıyla dolu kadehlerimizi havaya kaldırarak hep bir ağızdan yineledik. Akşehir'in düşman işgalinden kurtulması dileğiyle. Oldukça solgun ve kederli bir rakı masasıydı bu. Şöminedeki odunlar çıtırdayarak yanarken geniş alnımdan süzülen terleri elimin tersiyle sildim. Rakı, damarlarımı ısıtarak beni terletmişti. Alnıma yapışan tel tel saçlarımı geriye attım ve masadan doğruldum. Gaz lambasının ışığının titremesi artmış, sönmeye yüz tutmuştu. Rakılarımızı içip sofrayı topladıktan sonra vakit gece yarısını geçmişti. Haydi dağılalım dostlar, daha fazla dikkat çekmeden. Artık bu saatten sonra kollarımızı sıvama vakti, yanlış kararların önünde asla boynumuzu eğmeyeceğiz. Çakmak çakmak olmuş bakışlarım, askerlerimin üzerinde gezindi. Hakkınızı helal edin Rauf Paşam, işimiz riskli. Cezmiye çevirdim bakışlarımı, kollarını yanına sarkıtmış bulanan gözlerle beni süzüyordu. Helal olsun Cezmi, hepiniz helal edin hakkınızı. Rahat geceleriniz olsun. Helal olsun diyen gür sesleri, köhne konağın içinde yankılandı. Duvarda asılı duran gaz lambasını alarak gıcırdayan ahşap merdivenlerden indim. Tül perdenin arkasındaki camdan, dışarıda belli belirsiz yan karın silüeti seçilebiliyordu. Başımı çaresizce kalın kabanımın içine gömerek kapının kilidini açtım. Kırma taşlı cadde, boydan boya karla kaplanırken, renk renk cumbalı evlerin içinde yanan solgun gaz lambaları ve mumlar sönmüştü. Akşehir, dar ve kasvetli sokakları derin bir sessizliğe bürünürken, arka caddelerde havlayan köpeklerin sesi duyuluyordu. Arkadaşlar dağılalım, pek dikkat çekmeyelim. Şehsuvar, gözlerimin içine baktı. Enver, Fuat ve Cezmi farklı yollardan giderken, biz de Şehsuvar'la konağın kapılarını kapatarak adımlamaya başladık. Ulu Cami'nin önünden salınarak geçerken, tarihi caminin avlusundaki göğe uzanan çam ağacının altındaki mezarlık beni ürkütmüştü. Kar, tipi şeklinde yağarken göz gözü görmüyordu. Arasta çarşısından geçtiğimiz sırada, helvacıların kavurduğu tahin helvalarının kokusu burnuma gelirken kulağımın arkasında bir ses işittim. Güçlü bir postal sesi hemen peşimizden karları ezerek geliyordu. Şehsuvar, arkamızda biri var, dedim dişlerimin arasından fısıltıyla. Farkındayım Rauf Paşam, bu sesler beni gıcık etti. Sakın arkana dönme, dedim yüzümdeki ciddi ifadeyi koruyarak. Adımlarımı biraz daha yavaşlattım. Ses, güçlenerek yaklaşıyor ve karın kıtırtıları adeta kulağımın içinde yankılanıyordu. Derin bir nefes alarak ağzımdan çıkan buharı, soğuk havanın derinliklerine doğru üfledim. Soğuktan kızararak titreyen parmaklarım, metal kabzalı altıpatlarımı sıkı sıkı kavradı. Sırtımı bir dükkanın cephesine yaslarken, belimdeki altıpatlarımı hızlı bir el hamlesiyle çıkardım. Şehsuvar da kendini karla kapalı taştan kaldırımın üstüne attı. Karşımda elindeki ahşap kabzalı tüfeğini bana doğrultan bir Yunan askeri duruyordu. "İndir o elindeki silahı," dedi. Ağzımdan çıkan gümüş grisi kasvetli bulutlar rastgele dağılırken, sesim dar aralıklarda yankılandı. "Dur bakalım asker, sen indir o elindeki silahı." Bir daha demem. Gözlerim kısılırken, silahın namlusuna kurşun sürdüm. "Öleceksin, sen artık ölmek Rauf komutan." Mavi gözlü Yunan askeri, zar zor öğrendiği Türkçesiyle beni tehdit etmeye çalışıyordu. Derin bir nefes aldıktan sonra burun deliklerim bir kartalınkine andırırcasına açılıp kapandı ve titreyen işaret parmağımla ısıttığım tetiğe nazikçe dokundum. Silahın namlusundan çıkan kurşun, askerin açık renkli üniformasını delerek kalbine saplanırken, karın derin sükuneti, silahtaki patlama sesini en aza indirmişti. Şehsuvar, nefret dolu bakışlarını askerin üstünden ayırmazken alt patlarımı nazikçe yerine koydum ve koşar adım Arasta çarşından çıktık. "Rauf komutanım, ya bu Yunan bozmasının cesedi başımıza bir iş açarsa?" "Açsın, benim başıma iç açsın, yeter ki bu güzel Akşehir'i, bu güzel vatanımı sıkıntıya sokmasın."
Tam cumbalı evimizin önünde durduğumda, Şehsuvar, manalı bakışlarını üzerimde gezdirdi. Rauf Paşam, isterseniz bu geceyi burada geçirebilirim, gözlerinin içine bakarak gülümsedim. Saçmalama istersen Şehsuvar, korkacağımı mı sanıyorsun? Elma yanakları kızarırken buğulu bakışlarını benden kaçırdı. Yok öyle demek istemedim Rauf komutanım, sadece güvenlik açısından demek istedim. Yok gidebilirsin, sen de dinlen. Kalın tüylü şapkasının altından gözüken kıvır kıvır saçlarını geriye doğru savurdu ve uzun bacaklarının altındaki postallarını karın içinde sürüyerek loş sokağın sonunda kayboldu. Kendimi evimin merdiven boşluğuna attığımda elim belimdeki altıpatlarıma uzandı. Onu bulunduğu yerde çıkararak yavaşça avcumun içine koydum. Ucu hala barut kokuyordu. Düşman da olsa onun kan akan cesedinin, beyaz karın üstüne yılarak nasıl karı kırmızıya boyadığını gözlerimin önünden atamıyordum. Ya sen onu öldürecektin ya o seni öldürüp gerçek zaferi ilan edecekti, diye mırıldandım dişlerimin arasından. Elimde gaz lambasıyla, gıcırdayan ahşap basamaklardan yukarı doğru tırmandım, titreyen parmaklarımın arasındaki altıpatlarımı ve sararmaya yüz tutmuş kağıdın içindeki Ervan'ın yazdığı mektubu, yatağımın yanı başındaki komedinin üst çekmecesine yerleştirdim. Tül perdenin arkasından dar ve kasvetli Akşehir sokaklarına baktığımda kar, hızını artırarak yağmaya devam ediyordu. Üzerimdeki resmi üniformalardan kurtularak başımı yastığa koydum. Gecenin karanlığında parlayan ayın ışığı, tül perdenin arasından süzülerek tavanıma yansırken düşüncelere dalmıştım. Tam derin bir nefes alıp gözlerimi kapadığım sırada ahşap kapıyı güçlü bir el ardına yumrukladı. Gözlerim yerinden çıkarcasına açılırken, bir koşu çekmecemdeki altıpatlarımı kaptım ve kendimi merdivenlere attım. Kapının hemen yanındaki küçük pencereden, karlı kaplı caddeye düşen gölgesi seçilebiliyordu. "Kimsin sen?" dedim kapıyı açmadan. Parmaklarımın arası, silahın kabzasını sıkmaktan terlemişti. Bir müddet ses çıkarmadan öylece bekledi, ardından huzur dolu sesi kulaklarımın içinde yankılandı. "Benim Rauf." Erva'ydı bu, silahımı tekrar belime yerleştirirken kapıyı yavaşça araladım. Yüzüne örttüğü tülbendin ardından beni süzen çakmak gözlerinin içine bakarak gülümsedim, dudaklarım kıvrılırken yanağımdaki gamzelerim ortaya çıkmıştı. "Hayrola Erva, gece gece hangi rüzgar attı seni buralara?" "Dayanamadım geldim, seni çok özledim Rauf." Onu geniş kollarımın altına alıp sarılırken saçlarından yayılan hoş lavanta kokularını derin derin içime çektim. "Ben de," diyerek başladım söze, sesim titremiş gözlerim dolmuştu. "Ben de seni çok özledim. İşgalciler, Akşehir'in dört bir yanını kuşattılar, sen de girecek misin bu savaşın içine?" "Elbette. Elbet gireceğim. Ama sana söz, senin yanından bir an olsun ayrılmayacağım." Gövdemi saran parmakları, ben her konuştukça beni daha sıkı sarıyordu. Buğulu ve kahverengi gözlerinden süzülen yaşlar göğsümü ıslatmıştı. Narin ve çelimsiz bedenini yavaşça benden geriye çekti, gözlerini perdeleyen tülü, sol elinin işaret parmağıyla geriye doğru attıktan sonra nemli dudaklarını kurumuş dudaklarıma kondurarak beni öptü. Şaşkın bakışlarımı onun üstünde gezdirirken siyah, deri eldivenlerinin üstündeki kar tanelerini silkeleyerek, cebindeki beyaz ve kare işlemeli mendilini çıkarıp parmaklarımın arasına sıkıştırdı. "Bu mendil sende dursun," sözlerinin devamını getirmeden önce iç çekti. "Belki bir nebze olsun kokum geçmiştir üstüne, her kokladıkça beni hatırlar, aşkımızı tazelersin. Neden böyle bir daha görüşmeyecekmişiz gibi konuşuyorsun?" Kaşlarım çatılmış, alnım buruşmuştu. "Savaş bu Rauf, ne aşkı dinler ne sevgiyi. Ruhu ve ruhun içindeki sevgiyi paramparça eder. İşte bu mendil, aşkımızı savaşa ve acımasızlığa dahi sonsuz kılacak." Yeniden kendini kollarımın arasına attı ve hıçkırarak ağlamaya başladı. "Erva! Lütfen deme böyle şeyler." Kollarımı tutarak gözlerimin içine baktı, tülünü yeniden gözlerinin önüne salarken buğulu gözlerindeki yaşı sildi. "Gitmem lazım Rauf, sonra görüşürüz oldu mu?"
Görüşürüz, görüşeceğiz Erva, derken parmaklarımla saçlarının arasını okşamıştım. Kollarımın arasından bir bulut misali kayıp koşar adım karlı cadde boyunca yürüdü. Tülüyle yüzünü kapatmaya çalışırken, diğer yandan da arkasını dönüp beni izliyordu. Dışarıdaki keskin soğuğa rağmen yine de durup, onun sokağın sonunda kaybolmasını izledim. Kar, tipi şeklinde yağarken Erva sokağın sonunda kaybolmuştu, parmaklarımın arasında tuttuğum mendilinin kokusunu içime çekerek içeriye girdim. Yeniden yatağıma uzandığımda bakışlarımı gecenin kasvetli havasına açılan ahşap pervazlı pencereye çevirdim ve fısıldadım. Aşığım işte sana, kalbimin derinlerinde hissedercesine aşığım sana. Sonra, gözlerimi derin bir karanlığın içine kapadım. Odamın ahşap pervazlı penceresi birkaç parmak kadar açıktı, dışarıdan gelen çelik gibi soğuk cildimi yalarken, masamın bir kenarında tatlı tatlı yanan tütsünün kokusu burnuma geldi. Parmaklarımın altındaki daktilo tuşlarına basarken, odamın kapısı güçlü bir el tarafından çalındı. "Gel," diye seslendim. Kapı gıcırdayarak açılırken koridorun loş ışığında Şehsuvar'ın silüeti belirdi. "Buyur, gel Şehsuvar." "Paşam," dedi umutsuz bir sesle, dudağı yavaşça aşağıya doğru kıvrılmış, gözleri bulanmıştı. Ne oldu Şehsuvar?" Korkudan altımdaki iskemleyi iterek yerimden doğruldum. Parmaklarının arasında tuttuğu kağıdı yavaşça açtı. "Paşam, bugüne kadar İttihat ve Terakki'ye attığımız telgraflar ulaşmamış." Ama bu nasıl olur Şehsuvar?" "İletişim yollarımızı kesmişler paşam," derken, elindeki sararmaya yüz tutmuş kağıdı bana doğru uzattı. "Aslında İttihat ve Terakki Cemiyeti, bu kararı vermişti paşam." Hızla elindeki kağıdı kaptım ve dudaklarımın arasından fısıltıyla okudum. "Değerli Rauf Komutan ve ekibi, sizlerle birlikte İttihat ve Terakki'de yalnız olmadığımızı bilmek bizleri onurlandırıyor. Bu yüzden her şeyinizden fedakarlık yapıp ülkenizi, memleketinizi ve Akşehir'i düşman eline bırakmayın. Unutmayın, bu vatan bizim." Parmaklarımın arasındaki telgrafı okurken ellerim titremiş, gözüm kaymıştı. Kağıdı yeniden Şehsuvar'a doğru uzattığım esnada kapı yeniden çalındı. "Gel," diye bağırdığım anda, sesim solgun renkli duvarların arasında yankılandı. Bu sefer gelen Cezmi'den başkası değildi. "Paşam," diye sesi titredi ve hiç konuşmadan resmi belgeyi masamın üstüne bıraktı. Yazılı kağıdın altındaki gazete de dikkatimden kaçmadı. Odamın içinde derin bir sessizlik oluştururken, gazeteye manşet şeklinde büyük harflerle yazılan yazıyı okudum. "Katil komutan can aldı, hükmü irade." Gazeteyi buğulu gözlerle bırakıp hemen elimin altındaki resmi belgeyi okuduğumda daha da yıpranmıştım. Çakmak çakmak olan gözlerimden süzülen yaş, saman sarısı kağıda damlarken, rütbemin düşmesi canımı sıktı. "Ne oldu Rauf komutanım?" Şehsuvar saçını sıvazlayarak gözlerimin içine baktı. O sırada Cezmi ile göz göze geldik. Rütbem düşürülmüş." "Neden, sebebi neymiş komutanım?" Parmaklarımı ahşap masaya dayadım ve ahşap pervazlı pencereden gelen soğuğu yüzümde hissettim. "Yunan'ı, yani düşmanımı öldürmemmiş." "Vatanımı düşündüm, geleceğimizi düşündüm, hain oldum. Eğer bu gerçekten hainlikse pekala, en büyük hain benim." Hem Cezmi hem Şehsuvar anlattıklarımı can kulağıyla dinlediler. "Vatanımız için madem kendimiz vereceğiz bu mücadeleyi, o halde ben istifa ediyorum Rauf komutanım." Şehsuvar, ciddi yüz ifadesini bozmadan. "Benim burada düşmanı kollayan İstanbul hükümeti çatısı altında olmam pek hoş kaçmaz. Ben de Vatan ve Hürriyet Savaşı'nda son damla kanıma kadar sizinle beraberim." Gözlerim dolu dolu onları dinlerken, kapıdan Fuat ve Enver girdiler. Fuat, küçük burnunun altına kıvırdığı siyah bıyıklarını düzelterek konuştu. "Biz de istifa ediyoruz paşam. Yaşasın özgürlük. Yaşasın hürriyet. Yaşasın vatan." Koyu renkli formamın üstünde duran yıldızları sökerek ahşap işlemeli masamın üstüne adeta vurdum. Cezmi, Enver, Fuat ve Şehsuvar bulanan gözlerle beni izliyorlardı.
Ben yıldızlarımı masanın üstüne koyduktan sonra arkadaşlarım da aynı tavrı sergilediler. Batı karargahında yankılanan sesler kulağımı deliyordu. Dışarıda Fuat'ın masasındaki telefon ısrarla çalmaya başladı. Fuat, durgun gözleriyle emrimi istercesine kafa salladı. "Buyur," dediğimde postallarını çürümeye yüz tutmuş rutubetli ahşap zeminde sürüyerek dışarı çıktı. Odanın içinde manasız bir sessizlik varken, bakışlarımı ahşap pencereden dışarıya çevirdim. Kar, lapa lapa Akşehir'in üstüne savruluyordu. Titreyen parmaklarım son kez yanı başımdaki radyoya uzandı. Birkaç güçlü cızırtının ardından radyoda Bozdağ türküsü çalmaya başladı. Kaşlarımı çatarak kül rengi bulutları ve bu güzel şehri yorgan misali örten kar tepeciklerini izlemeye başladım. Türkü kulağıma öyle güzel geliyordu ki gözlerim doldu ve yanaklarım kızardı. Kendimi radyoda çalan türkünün sözlerine kaptırarak mırıldanmaya başladım. "Öleceğiz doğduğumuz topraklarda," diyerek haykırdım. Türkünün sözlerinin arasına postal sesleri karıştı ve Fuat'ın acı dolu sesini duydum. Ondan gelecek haberi tahmin edebiliyordum. "Rauf Paşam." Efendim Fuat." Radyonun sesini kıstım ve arkamı döndüm. O sırada Fuat, büyük bir suç işlemiş gibi çekingen gözlerini ayağına dikti. "Hakkınızda," dedi ve sustu. Dudağının kenarına umutsuzca aşağıya kaydı. "İstanbul hükümeti, hakkımda tutuklama kararı çıkarmış," diyerek tamamladım Fuat'ın sözünü. "Üzgünüz, çok üzgünüz Rauf Paşam. Bileklerime kelepçe vurabilirler, ancak yüreğimdeki hürriyet, eşitlik ve adalet sevgisine asla kelepçe vuramayacaklar." Gür çıkan sesim, solgun renkli duvarların arasında yankılanmıştı. Yumruk yaptığım elimi masaya vurduğumda elim sinirden titriyordu. "Ayrıca üzgün olmaya gerek yok, İttihat ve Terakki'den gelen kararla son damla kanımıza kadar vatanımızı savunacağız arkadaşlar." Arkadaşlarım beni ses çıkarmadan öylece izlerken, işlemeli masamın yanındaki çekmecenin ilk gözündeki altıpatlarımı, Ervan'ın yazdığı notu, mendili ve çakmağımı aldım. Üzerinde hükmü irade yazan buruşmuş gazeteyi aldım ve gürül gürül yanan sobanın başına gittim. İçinde yanan çıranın çıtırtıları, ateşin tatlı turunculuğuyla birleşerek kulağıma çalınıyordu. Elim, sobanın yanındaki uzun ve siyah demire uzandı. Demiri alır almaz sobanın kapağını kaldırdım. Harlanan ateş kenarlara sıçrıyordu, çakmağımı çakarak gazetenin manşet kısmını tutuşturdum ve cayır cayır yanan kağıt parçasını sobanın içine attım. Gazetenin simsiyah külleri odaya savrulurken keskin kömür kokusu burnumu yaladı. "Bakın arkadaşlar. Buraya bakın," diye haykırırcasına seslendim. Hepsi ciddi ve kasvetli bakışlarına bana çevirirken sözlerime devam ettim. "İşte böyle yakacağız saltanat yanlılarını, işte böyle yakacağız gerçek vatanseverleri hain diye nitelendirenleri." Gazete harlanarak yanarken, demirin ucundaki isli kapağı yerine yerleştirdim. Ayağımdaki postallarla ahşap zeminde hızlı adımlar atarak masamın başına geldim ve işlemeli mendili ve notumu cebime koydum. Ardında da demir askılıktaki kabanımı giydim. Arkadaşlarım pür dikkat beni izlerken sözlerime devam ettim. "Artık daha fazla duramayız, artık daha fazla bekleyemeyiz, gerekeni yapacağız." Kaşlarım çatılmış, gözlerim kısılmıştı. Ahşap pervazlı kapının önünde durduğumda son kez baktım odama, öylece sessiz kalan daktiloma, çöpün kenarında umutsuzca kıvrılmış not kağıtlarına, Akşehir'in en güzel manzarasına açılan pencereme, üzeri dağınık olan masama umutsuzca göz gezdirdim sadece. Gözlerim dolarken bunu saklamak için koşar adım odadan uzaklaştım, merdivenlerden inerek karargahın önüne çıktım. Elimle avcumu kapayarak hıçkırdım ve ağlamaya başladım. Vatan haini diye anılmak bana dokunmuştu, gözlerimden akan yaşlar, karın üstünde damla damla izler bırakıyordu. "Rauf Paşam," Şehsuvar'ın fısıldar gibi konuşan sesini duydum. Avcumun içiyle gözyaşlarımı silerken kızarmış gözlerle ona doğru döndüm. "Efendim Şehsuvar." "İyi misiniz Rauf Paşam?" "İyi."
İyiyim diye yineledim titreyen sesimle ve derin bir iç çektim. Siz yeniden bu karargaha döneceksiniz, ümitsizliğe kapılmayın sakın. Siz sadece bize ne yapacağımızı söyleyin, bundan sonra vatanımız için elimizden geleni yapma vakti. Titrek parmaklarımla Şehsuvar'ın omzunu sıkı sıkı kavradım ve buğulu bakışlarımla gözlerinin içini süzdüm. Hava karardığı vakit Hükmü İrade gazete binasının önünde buluşacağız, binanın etrafında toplanın, dikkat çekmeyin. Kararlı çıkan sesimle yineledim. Ufukta süzülen güneş, yavaş yavaş görkemli dağların arasından battı, kar kül rengi bulutlardan savrulurcasına yağarken, sigaramın dumanı, aralıklı ahşap pervazlı pencereden dışarıya savruluyordu. Elimi çenemin altına almış, öylece Akşehir'in ıssız sokaklarına hakim olan sessizliği dinliyordum. Erva aklımdan hiç çıkmıyordu, kıvrımlı dudakları sürekli bana gülümsüyor, dalgalı saçları göğsüme köpük köpük dağılıyordu. Buluşma vaktimiz yaklaşıyordu, koşar adım yatağımın başındaki ahşap çekmecenin ilk gözünü açarak altı patlarımı kontrol ettim. Bazı kişileri, artık gerçek vatan hainleriyle tanıştırma vaktiydi benim için. Silahın namlusunda kokladığım barut kokusunu derin derin içime çektim, elim istemsizce cebimdeki kibrite gitti ve gümüş tabladan bir sigara çekerek dudaklarıma götürdüm. Sigaramdan derin derin nefesler alırken bulanan gözlerle Ervan'ın mendilini avcumda sıktım. Ya bir daha hiç gelmezse, ya bir daha onu göremezsem, o zaman ne yaparım ben, diye söylendim kendi kendime. Yarım parmak kadar kalan sigaramı küllükte ezerken, acı kokuyu duymamak için burnumu çevirdim, evimin ahşap kapısı sallanırcasına vuruldu. Kalbim yerinden çıkarcasına atarken kendimi cumbadaki tül perdeli pencereye attım. Korku dolu bakışlarımı evin önünde gezdirirken, başını öne eğmiş, öylece kapının açılmasını bekleyen Şehsuvar'ı gördüm. Soluk soluğa merdivenlerden inerek kapıyı araladım. Şehsuvar, soğuktan kıpkırmızı kesilen yanaklarını ovalarken, zaman zaman elinin içine üfleyerek ısınmaya çalışıyordu. "Erken geldin Şehsuvar," dedim, gözüm dar sokağın içinde gezinirken. "Onun için gelmedim Rauf Paşam." "Ne için geldin?" Çakmak çakmak olmuş gözlerimin üstündeki kaşlarım, yay gibi gerildi. "İçeriye girsem de öyle söylesem olur mu paşam?" "Tabii geç," diyerek kapının önünden çekildim. Koyu renkli hırkasının üstünde eriyen kar tanelerini silkeleyerek vestiyerin önünde durdu. Gıcırdayan kapıyı kapattıktan sonra vakit kaybetmeden Şehsuvar'a döndüm. "Ne söyleyeceksin?" "Sizin tutuklanma emrinizle alakalı Rauf Paşam." "Neymiş benim tutuklama kararımla ilgili olan şey?" Şehsuvar beni sinirlendirmişti, pembeleşen yanaklarına bakarken sözlerine devam etti. "Albay Talat'ı görevlendirmişler, Albay Talat en geç 2 gün içinde Akşehir'de olacak." Yüzümdeki durgun ifadeyi hiç bozmadım, derin derin nefesler alarak kollarımı gövdemde birleştirdim. "Elbet teslim olmayacağız, artık rütbesiz bir sivil olarak İttihat ve Terakki'yi asla bırakmayacağım. Sen diğerlerine de söyle, temkinli olsunlar," dedim ve dalgalı siyah saçlarımı kaşıdım. "Sahi, diğerleri demişken, sizin de tutuklanma emriniz var mı?" Bakışlarını yavaşça yere eğdi ve kızarmış burnundan güçlü bir nefes saldı. Evet paşam, ben de dahil olmak üzere Enver, Cezmi ve Fuat'ın da görevini kötüye kullanıp, vatana ve millete ihanetten tutuklanma kararı var." Gözlerimi kıstım ve kızıllaşan gökyüzüne gözlerimi diktim. Kalbim yerinden çıkarcasına atarken yüzümdeki endişeli ifadeyi gizleyerek sözlerime devam ettim. "Merak etmeyin, kimseye kolay kolay teslim olmayacağız. Haydi git ve diğerlerine haber et, dikkat çekmeden Hükmü İrade gazete binasının önünde buluşalım." Şehsuvar, dolu dolu olan gözlerini sağ elinin tersiyle silerken, miskin adımlarla kendini dışarıya attı ve Ulu Cami'nin köşesinde kayboldu. Hava kararmaya başlamışken, gökyüzündeki kasvetli hava, evin içini loş bir havaya bürümüştü. Görevimden uzak olmak, makamımdan uzak olmak beni her ne kadar üzse de buna mecbur kalmıştım. Hızlı bir şekilde üstümü değiştirerek Rauf komutan sıfatından ayrıldım.
Lekeli aynanın karşısına dikildiğimde üzerimdeki krem renkli solgun gömlek, bacaklarıma yapışmış siyah kumaş pantolon, gömleğimin üstündeki ceketle aynı renkte olan rugan ayakkabı ve başımdaki koyu kırmızı renkli fesle tam bir Osmanlı beyefendisiydim. Uçları kıvrımlı bıyığımın altındaki dudağım yavaşça kıvrılırken, kendimi baştan aşağıya süzdüm. Bu haline alışmak uzun sürecek Rauf, diye yineledim kendi kendime ve vakit kaybetmeden kabanımı takarak kendimi dışarı attım. Karın ardından gelen kuru soğuk yüzümü yalarken, tüylerim ürpermişti. Ellerimi cebime soktum ve başımı öne eğdim. Ayağımın altındaki karları ezerek gazete binasına doğru adımlamaya başladım. Her adımda öfkem artıyor, elim ayağım titriyordu. Koşar adım ilerlerken Ervan'ın evinin önünde bulmuştum kendimi ya da bilerek buradan geçmek istemiştim. Bir süre öylece solgun mavi renkli evin cumbasını izledim. Tül perdenin ardında yanan gaz lambasından başka bir şey görünmüyordu. Taştan basamakları tırmanarak kapının önünde dikildim. Derin derin nefesler alıp verirken ağzımdan ve burnumdan çıkan gümüş renkli dumanlar havanın içine karışıyordu. Kalbim yerinden çıkarcasına atıp, dudaklarım heyecandan kururken çaldım kapıyı. Bana doğru gelen adım sesini her duydukça içimde kelebekler uçuşuyordu. Erva, kapıyı açmadan önce kapının ardından sordu. "Kim o?" "Benim," dedim ismimi dahi vermeden. Kapı gıcırdayarak aralanırken Erva'nın sadece gaz lambasında titreyen gölgesini gördüm. Çok geçmeden tülle örtülmüş kafasını uzattı. Beni manasız gözlerle süzdükten sonra devam etti. "Kimsiniz?" "Tanıyamadım da." "Benim, Erva." "Rauf." Kapının ardına sakladığı gövdesini oradan kurtardı ve kendini kollarımın arasına attı. Başını gövdemden kaldırmadan, saçları köpük köpük dağılırken sordu. "Neden bu kılıktasın, özel görev falan mı?" "Görevden alındım." Ama bu nasıl olur?" Titrek parmaklarımla yumuşak saçlarını okşarken sözlerime devam ettim. "Bazen vatanını sevmek ihanet olur ya, öyle işte." "Ne olacak, ne yapacaksın şimdi?" Sesi titremiş, gözleri boncuk boncuk dolmuştu. "İttihat ve Terakki ile vatanımızı bunlardan arındıracağız," dedim ve ona yeniden sarıldım. Narin vücudu kollarımın arasında titrerken derin derin hıçkırarak ağlıyordu. "Lütfen böyle yapma ama Erva. Tutuklanacaksın değil mi, seni de götürecek Yunan askerleri." Bulanan gözlerimi, onun gözlerinden kaçırmaya çalıştım. Kar taneleri üstümüze savrulurken, burnumun ucundan akan yaşı silerek sözlerime zorla da olsa devam ettim. Hayır, ben buradayım, hiçbir zamanda tutuklanmayacağım." Kendini inandırmaya çalışırcasına kafa salladı. "Bak görevinde düşmüş, evinden hiç çıkma olur mu?" Kaşlarımı çatarak güçlü kahkahalar attım. Alaylı gözlerle süzdü beni. "Neden güldün şimdi? Böyle bir şey nasıl olsun Erva? Biz çıkmazsak kim çıkacak sıcak evlerinden, bu vatanı kurtarmak boynumuzun borcu." Kurumuş dudaklarını küçük diliyle nemlendirirken, hiç ses etmedi ve beni dinledi. "Gitmem lazım, sonra görüşürüz, olur mu?" Sıcak kollarını gövdemden yavaşça ayırdı. Göğsüme dökülen kıvrılan saç tellerini özenle okşadım. Omuzlarından düşen şalı yeniden omuzlarına örttü. "Kendine dikkat et, sana her zaman dua edeceğim." Eğilerek elma yanaklarına bir öpücük kondurdum, gözleri ayak uçlarına dikilirken yüzü kızarmıştı. Onun yanından ayrıldıktan sonra koşar adım gazete binasına adımladım. Güneş çoktan batmış, kasvetli gökyüzünde ayın parlak silüeti geceyi aydınlatırcasına belirmişti. Caddenin köşesinde durarak solgun sarı renkli, soyulmuş panjurları sıkı sıkıya örtülmüş, kırmızı kadife perdeleri çekilmiş, sadece titrek bir gaz lambasıyla aydınlanan şirin, 2 katlı binaya bakıyordum. "Rauf Bey." Kulağıma fısıltıdan ürktüm, gözlerim tedirgin şekilde çevreyi tararken, hemen karşımdaki manavın önündeki karlı iskemleye oturmuş Şehsuvar'ı gördüm. Salaş giyimi ve başındaki fesiyle neredeyse tanınmaz biri olmuştu.
Gözlerim Fuat, Cezmi ve Enver'i ararken onları da birkaç dükkan ötedeki, rafları tozlanmış küçük bir sahafın önünde kitap kurcalarken gördüm. Arkadaşlarımın ciddi bakışlarıyla karşılaştıktan sonra belimde duran altı patlarıma uzandı, silahımı kontrol ettim. Kalbim hızla çarparken bulunduğum kuytu köşeden çıkarak tabelasında hükmü irade yazan binaya adımladım. Benim arkamdan da Şehsuvar, Cezmi, Fuat ve Enver beni izlemeye başladılar. Binanın camekanlı ahşap kapısını nefesimi tutarak araladım, kapı gıcırdayarak açılırken, yüzümü sıcak bir hava yaladı. Lobide yanan sobanın çıtırtısı kulağıma gelirken, yavaş ve temkinli adımlarla içeriye geçerek kapıyı kapadım. Lobideki meşeden yapılma masanın üstünde siyah daktiloyla, pür dikkat önündeki boş sayfayı dolduran kırmızı fesli adam, geldiğimi görünce kafasını daktilodan kaldırmadan, kemik gözlüğünün altından beni süzdü. "Buyurun, kime baktınız?" Omzumda eriyen kar tanelerini silkeleyerek konuştum. "Hükmü İrade gazetesi burası mı?" "Evet, burası," dedi sesindeki sinir tonunu artırarak ve gözündeki gözlüğü çıkartarak masanın bir kenarına koydu. "Kime baktın?" Ben Ali Rıza Efendi'ye bakmıştım ama." Çakmak çakmak olmuş gözlerinin üstündeki yay gibi gerilmiş kaşları çatıldı, geniş alnı kırıştı. Titrek gaz lambasının ışığında parlayan gözlerini kıstı. "Ali Rıza Bey şimdi binada yok, başka zaman uğrayın." Kemikli parmakları daktilo tuşlarının üstünde gezinmeye devam etti. "Mühim bir mesele var ama." "Kardeş, sen hasta mısın?" "Ne alaka be?" diye çıkıştım, dudaklarım kıvrılırken öylece yüzüne sırıttım. Dişlerini birbirine kenetledi ve altındaki iskemleyi iterek yerinden doğruldu. "Binayı terk et, yoksa askerlere haber edeceğim." "Siz seversiniz zaten gavur askerini, siz seversiniz ihanet edenleri," dedim, tam bana doğru koşar adım geldiği sırada binanın kapısı yeniden aralandı ve arkadaşlarım içeriye girdi. Oturduğum berjer koltuktan doğrularak gözlerinin içine baktım, birden yerinde kala kalmış, yüzüne bir korku yayılmıştı. Soğuktan kızarmaya yüz tutmuş elimin tersini, suratının tam ortasına vurdum, çıkan ses binanın lobisinde yankılanırken, adam sendeleyerek ahşap zemine yuvarlandı. Acıyla kıvranırken eliyle yüzünü kapadı, arkadaşlarım öfkeli bakışlarla bana doğru yaklaşırken, ben de altı patlarımı çekerek adamın üzerine yürüdüm. "Adın ne senin?" Mehmet," dedi yarı çamurlu ahşap zeminde sürünürken. "Ali Rıza nerede?" Zoraki olarak yutkundu ve gözlerini benden kaçırdı. İnanın bana Ali Rıza Bey bugün yok, gelmedi hiç gazeteye." Kırmızı fesi başından düşerek çıtırdayan sobanın yanına yuvarlanırken, yana taranmış parlak saçları başının ortasında toplanmıştı. "Saltanatımı aramaya gitti." Şehsuvar'ın sesi binanın lobisinde yankılanırken yukarıdan koşar adım iki tane adam indi. Elleri bellerine gittikten sonra bize silah çektiler, Cezmi ve Fuat da zaman kaybetmeden aynı şekilde tepki verdiler. Art arda patlayan silah sesleri kulaklarımda yankılanırken, barutun acı kokusu burnuma çalındı. Biraz önceki iki adam kanlar içinde yerde yatarken Mehmet'in geniş alnından boncuk boncuk terler süzülmüştü. "Siz bir gazete olarak nasıl benim üzerimden kirli iftiralar yazabilirsiniz? Bu ne cüret?" diyerek haykırdım. Sinirden titreyen bakışlarım duvarda siyah beyaz fotoğrafı asılı duran Ali Rıza'nın durgun yüzünde gezinirken. "Biz doğru olanı yaptık, sizler birer katilsiniz, vicdanını yitirmiş katilsiniz." Bakışlarımı yerde yatan Mehmet'e çevirdim, düzgün taranmış saçları bozulurken siyah kaşları çatılmıştı. Elimdeki silahı doğrulttum ve silah, ucundan güçlü bir turunculuk çıkartarak patladı, çürümüş ahşap kokusuna karışan barut kokusu burnumu yalarken, küflü duvarlara Mehmet'in kafasından kan sıçradı. Güçlü nefesler alıp verirken arkama dahi bakmadan basamakları tırmandım. Kat aralarında yanan gaz lambalarının ölgün ışıkları zaman zaman titrese de binayı aydınlatıyordu.
Üst kata çıktığımda kimse yoktu, gözlerim tam karşımdaki, işlemeli kapıları sıkı sıkı kapatılmış ve kenarında Ali Rıza yazan kapıya takıldı. Altı patlarımın namlusuna kurşunu sürdüm ve kapıya dayandım. Kapı kolunu yavaşça indirdiğimde, panjurları açık pencere, boş iskemleyi döndürüyordu. Birinci gün. Akşamüzeri. Merhaba Erva. Güneş, tül perdenin arasından odama sızmaya çalışıyordu. Deste deste ahşap işlemeli masamın üstüne vururken, kül rengi bulutlar halen gökyüzüne hakimdi. Bir başımayım her zaman olduğu gibi, kendimleyim, kendi sesimi dinliyor, önümdeki boş sayfaları dolduruyorum. Sensizlik kalbimin ortasına güçlü bir hançer gibi saplanmış, gözlerimin yaşına peşkeş çekmişti. Evimin odası beni bu soğuk günlerde bağrına basmış, yazmam için ilham olmuşken senin yanımda olmaman beni çok yaraladı. Onunla olamayacağını bilsen de ölürken dahi onu düşünmekti aşk, derdi Palomanine. İşte öyle sevdim ben seni, kalbimin derinliklerinde hep yaşayacaksın. Otel odasında romanımı yarım bıraktım ve elime kalemimi aldım. Senin özlemin gözlerimi yaşarttı, kalbimi sıkıştırdı. Ne yazacağımı hiç bilmiyorum, sana olan özlemimi mi, aşkımı mı, kırgınlığımı mı, öfkemi mi, hangisini yazacağım bilmiyorum. Tek suçum vatanımı sevmekti, belki de tek suçum seni ölümüne sevmekti, belki ben de bilmiyorum. Devrim yapacağız, kalbimizdeki gerçek ateşle bu kıvılcımları tüm ülkede yakacağız. Omuzlarımda köpük köpük salınan kahverengi saçlarını, bana bakarken kısılan gözlerini, soğuktan kızaran burnunu, üstüne kokun sinen mendili o kadar çok özlüyorum ki hiçbir tarifi yok bunun. Aysız gecelerde kasvetli gökyüzüne bakarken uzun uzun konuşuyorum hayalinle, bu mektuplar senin notlarından daha uzun belki, ama ömür boyu saklayacağına inanıyorum. Bedenimle birlikte hayallerim, fikirlerim, geleceğim ve ideallerim de dağılıyor, bazen çekmecemde beni bekleyen altıpatlarımı alıp hayatıma son vermek istiyorum. Ama biliyorum ki Akşehir'in ıssız bir caddesinde askerler, vatan haini sıfatıyla kurşuna dizecekler. Merak etme beni, Rauf deli yüreğinden bir şey kaybetmedi. Devrimle aşk arasında savaşan bu deli yüreğin hazin sonu yakındır, ama bir türlü kabullenemiyorum bunu. Seni görmeden, senin gözlerinin içine bakmadan ölmek istemiyorum. Rütbem düşürüldü, ama sanki gönlüme binlerce yıldız takıldı. Hiçbir şey önümde engel değildi, sadece biraz acımasız olmam gerekecekti. Dondurucu soğuk yüzümüze tokat gibi çarparken, koşarken alnımızda biriken terler bizi ısıtacaktı. Her şeyden uzağım, her şey bana uzak, güzel kokunla yıkanan mendilin ve senin ellerinden çıkan notun benimle. Sanki onlar için hayattayım, sanki onlar beni bu yaşama bağlayan tek şey. Üzülme, sizin aşkınız devrimden daha yakıcı Rauf, Palomanine'nin söyledikleriyle dikkatim dağıldı. Kalemi avcumun içinde sıkarken, parmaklarımın arasından sızan teri hissettim. Belki de hiç göremeyeceğim onu. Belki de hep seninle olacak o. Yazmasından kurtulan beyaz dalgalı saçları, kırışmış alnını örtüyordu. Nasıl olacak o? Aşkın seni hiç kaybetmedi ki, nereden gelir bu umutsuzluğun? Bir silahın namlusundan çıkan kurşunun esiri olacağım, koluma kelepçeyi vuracaklar, ruhumu karanlık bir zindana hapsedecekler. Öldüğüme değil de sensizliğe dert yanacağım hep. Palomanine bana acınası gözlerle bakarken, gözümden süzülen yaş kağıda damladı.